Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır el açması baklava tarifi vereceğim. Bayramda mutlaka yapın ve gelen giden misafirlerinize ikram edin derim. İnanılmaz lezzetli, harika bir tariftir. Tarifimiz 3-4 gün bayatlamıyor arkadaşlar. Şerbeti de kesinlikle şekerlenmiyor. Şerbetin püf noktasında birazdan size anlatacağım. Hadi hemen bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim. Evet, yoğurma kabımızın içine şöyle yumurtamızı alalım. İçine sirkemizi, sıvı yağımızı, sütümüzü, yoğurtumuzu, tuzumuzu ve kabartma tozumuzu katıp bir çırpalım. Önce böyle bir pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Sonrasında da unumuzu ilave edelim ve ele yapışmayan çok güzel bir hamur yoğuralım. Evet, hamurumuzu gördüğünüz gibi yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıyorum arkadaşlar ve hamurumuzu dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz dinlenirken gelin bizler de içini hazırlayalım. İçine ister ceviz kullanın, ister fındık içi kullanın, ister Antep fıstığı kullanın. Ben hepsini kullandım bu tarifte. Yani bazen içine ceviz kullandım, bazen fındık içi kullandım. Bazen Antep fıstığı kullandım. Kafama göre o gün evde ne varsa iç harcı olarak onu kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden iç kısmı tamamıyla size kalmış, onu söylemek istiyorum. Şöyle ceviz vardı ve cevizleri hemen robottan geçirdim arkadaşlar. Çok fazla un ufak yapmayalım lütfen. Sonrasında da hamurumuzu, dinlenmiş hamurumuzu şöyle uzatıyoruz. İki eşit parçaya bölüyoruz. Daha sonra da böyle 30-30 ayrı bezelere çıkartıyoruz. Yani toplamda böyle bir 60 tane beze çıkması gerekiyor arkadaşlar. Cevizden biraz küçük, fındıktan biraz büyük bezeler halinde 60 tane beze elde etmeye çalışalım ve yağlı kağıt serilmiş tepsimize dizip üzerini kurumaması için mutlaka kapatalım. Evet, bezelerimiz de hazır. Şimdi 10 tane küçücük bezelerimizi nişastamızın içine atalım. Yanlış duymadınız. 10 tane bezeyi üst üste bir anda açacağım arkadaşlar. Şöyle 10 tane bezeyi nişastamızın içine kattım. Sonra bezelerimizi tek tek tezgaha alıyoruz. Şöyle nişastalı bezelerimizi merdane ile biraz genişletiyoruz arkadaşlar. Yuvarlıyoruz yani. Daha doğrusu biraz inceltiyoruz. Sonra arasına bolca nişasta döküyoruz ve şöyle kenara alıyoruz. Ve ikinci bezeye geçiyoruz. İkinciyi de aynı şekilde açıyoruz arkadaşlar. Tekrar diğer bezenin üzerine koyuyoruz. Yani 10 tane bezeyi böyle araları bolca nişastalı olacak şekilde açıyoruz ve üst üste yerleştiriyoruz.
Son bezemizi de şöyle açalım. Üzerine koyalım. Evet, görüyorsunuz 10 tane baklava yufkası, baklava bezesi var burada. Şöyle merdane ile dikkatli bir şekilde genişletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gayet sakin ve dikkatli bir şekilde çevire çevire merdane ile bastırarak, yuvarlayarak daha doğrusu genişletelim. Bu tarif o kadar basit bir tarif ki arkadaşlar. Yani bu baklavayı herkes yapabilir. Çünkü genellikle merdane ile açıyorsunuz. Çok fazla oklava kullanmadan merdane ile o kadar güzel açılıyor ki ve 10 tane bezeyi üst üste açtığımız için de inanın bana çok basit oluyor. Şöyle nişastasını silkeliyoruz. Açtık çünkü tepsimize yerleştiriyoruz. Kenarlarında içe doğru çekiyoruz arkadaşlar. Biraz büzüştürüyoruz. Çünkü pişerken zaten biraz çekiyor içine ve tam kıvamında oluyor. O yüzden yufkaları biraz tepsiden büyük açıyoruz. Bu şekilde yaptım. İçine şöyle rondodan geçirdiğim cevizden dökeceğim. Çok fazla dökmüyorum. Çünkü her 10 katında bir içine ceviz döşeyeceğim için çok fazla cevize bulamak da istemiyorum. Evet, şimdi yine aynı şekilde devam edeceğiz. Diğer 50 tane bezeyi de onar onar aralarına bolca nişasta serpiştirerek üst üste koyarak açıyoruz arkadaşlar. 10 tane bezeyi üst üste koyduk, açtık. Şöyle nişastasını da iyice böyle silkeleyerek bir atıyoruz üzerinden. Fazlalık nişastayı atıyoruz. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın katlarına bakın arkadaşlar. 10 kat şöyle. Yani tek tek açmaya gerek yok. Bu tarifte tek tek açmaya asla gerek yok. Onar onar çok kolay bir şekilde baklavanızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İkinci katını da koyduk ve yine şöyle ceviz içini döküyorum. Tekrar söylüyorum, iç kısmı size kalmış. Ben fındık içiyle de yapıyorum, cevizle de yapıyorum, Antep fıstığıyla da yapıyorum. O yüzden iç kısma pek takılmayın. Ne varsa evinizde onu kullanın arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar baklavamız bitene kadar, yani en üste gelene kadar onar onar açarak aralarına bolca da nişasta serpiştirerek açma işlemine ve aralarına ceviz dökme işlemine devam edelim.
Evet, son kat için şöyle baklava yufkamızı tepsiye göre ayarlıyoruz, kesiyoruz. Kenarlarını da böyle ziyan etmeden içine yine yerleştiriyorum arkadaşlar. Vallahi onar onar açınca o kadar çabuk oluyor ki bu tarif. Diyeceksiniz ki ne ara bitti? Bitiyor yani. Gerçekten bitiyor. Çok çabuk yapılan harika bir tarif. Şöyle kenarlarını yerleştirdim. Şimdi kestim. Şöyle baklavamızı da alıyoruz. Yine böyle bir silkeleyeceğim. Üzerindeki o fazlalık nişasta gitsin arkadaşlar. Hemen silkeleyip şu şekilde şu yırtılan kenarlarını da böyle yerleştiriyorum alt kısmına. Kenarları yırtılsın hiç sorun değil. Çünkü piştikten sonra hiçbiri gözükmeyecek. O yüzden sakın bunu dert etmeyin. Şöyle yerleştirdim. Üzerine bir güzel şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Kenarlarını da şöyle içe doğru kahvaltı bıçağıyla bastırarak yerleştirelim. Kenarlarını da içe doğru katladıktan sonra şimdi dilimleme kısmına geldi. Dilimleme kısmını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım çünkü böyle bir şekil henüz kanalımda yoktu. Tarif aynı tarif ama şekil farklı yani. Yapabilecek bir şeyim yok arkadaşlar. Çünkü herkes diyor ki Leyla abla bu şekli de koyar mısın? Tarif aynı tarif. Tariften asla vazgeçmem. Bu tarifi ben senelerdir aynı şekilde yapıyorum ve hiç şaşmadım arkadaşlar. Siz de zaten çoğu arkadaşımız da hep bu tarifimizi kullanır bayram tatlılarında. O yüzden ben de hep aynı tarifle farklı şekillerde baklavalar yapabiliyorum. Evet, baklavamızı kestik. Şimdi üzerine dökeceğimiz yağ için şöyle tenceremize sıvı yağ ve tereyağını alıyoruz. Tereyağı eridikten sonra üzerindeki tortusunu yani köpüğünü mutlaka alalım arkadaşlar. Yoksa tatlınızın üzerinde çok kötü bir görüntü elde edersiniz. Şöyle göstereceğim. Şu köpüğünü mutlaka kenara alalım. Yemeklerinizde kullanabilirsiniz ama kesinlikle tatlınıza bu köpüğü dökerseniz yanık izi oluşur ve çok çirkin bir görüntü elde edersiniz. Bakın böyle pürüzsüz olacak yağınız. Evet, şöyle kaşık yardımı ile sıvı yağ ve tereyağı karışımını tatlımızın üzerine yani baklavamızın üzerine her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Yağımızı tepsimize döktükten sonra tepsimizi şöyle aşağı yukarı kaldıralım ki yağ tatlının her tarafına ulaşsın arkadaşlar. Sonra da pişmesi için fırına gönderelim. 170 derecede böyle yavaştan yavaştan arkadaşlar kendini çeke çeke kabararak tatlımız çok güzel bir şekilde pişiyor. Tatlınızı kesinlikle yüksek ayarda pişirmeyin çünkü dışı pişer, içi çiğ kalır arkadaşlar. Baklavalar genelde kısık ayarda yani 170 derecede böyle yavaştan yavaştan pişmesi gerekiyor ki hem içi hem dışı kıyır kıyır olsun. O kadar güzel kabardı ki benim bu tarifim inanılmaz lezzetli, kıyır kıyır, çıtır çıtır harika bir tarif oluyor. O yüzden ben bu tariften kesinlikle ama kesinlikle vazgeçemiyorum arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka sizlerin de denemesi lazım diyorum. Evet, tatlımız pişti. İsteyenler tatlıyı birkaç gün önceden de pişirip şerbetini bayrama bir gün kala dökebilir arkadaşlar. Şerbeti içine tenceremize şekerimizi, suyumuzu ve limonumuzu alalım. Kaynamaya bırakalım ve şekerlenmemesi için yapmanız gereken püf noktasını şimdi anlatıyorum. Şerbetimizin şekerlenmemesi için iki tane seçenek var. Bir tanesi şerbeti kaynatıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bir gün dinlendiriyorsunuz. Ertesi gün tekrar kaynatıp
tatlının yani baklavanın üzerine döküyorsunuz. İkinci bir seçenek ise şerbetinizi kaynatıyorsunuz. İyice bir kaynıyor. Tam böyle ocak kapatmaya yakın, yani kendini iyice çekiyor şerbet. Tam ocağı kapatmaya yakın arkadaşlar bir çay bardağı kadar soğuk su ilave ediyorsunuz ve şerbetinizi şöyle bir karıştırıyorsunuz. Sonrasında da hemen ocağınızı kapatıp şerbetiniz bu şekilde de şekerlenmemiş oluyor ve tatlınızın üzerine sıcak bir şekilde döküyorsunuz. Yani bu iki seçenek de şerbetinizin şekerlenmemesini sağlıyor. O yüzden sizler hangisini denemek istiyorsanız onu deneyebilirsiniz. Şöyle sıcak şerbetimizi soğuk baklavanın üzerine gezdirerek döküyorum arkadaşlar. Ve bir gecede dinlendiriyorum. Tabii ben fazla vaktim olmadığı için dinlendirmeden hemen sizlere sunum yaptım. Onu da buradan belirteyim. Ama siz mutlaka bir gece dinlendirin arkadaşlar. Şöyle üzerinde de süsleyeceğim. Ben şöyle Antep fıstığı ve Hindistan ceviziyle baklavamızın üzerini süsledim. Sonrasında da sunuma geçtim. Tekrar söylüyorum, ben dinlendirmeden yani şerbetini çekmeden mecburiyetten video çektiğim için, yani tarif verdiğim için size sunum yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ama lütfen siz bir gece baklavanız şerbetini çekene kadar dinlendirmeyi unutmayınız. Bu şekilde süsledikten sonra da misafirlerinize afiyetle ikram edebilirsiniz. Evet, süsleme işi de bitti. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl güzel, nasıl harika gözüküyor. Gerçekten kıyır kıyır, çıtır çıtır ve 2-3 gün bayatlamayan harika bir baklava tarifi duruyor şu an karşınızda. Evet arkadaşlar, geldik bir muhteşem tarifin daha sonuna. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar dilerim. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Nice musmutlu bayramlarda yine beraber olalım inşallah. Tarifimizi yapınca umarım sizler de çok ama çok beğenirsiniz. Şimdiden bu tarif yapan herkese afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.